Kıymetli Sen takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu içerikte stok fotoğrafçılığı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Stok fotoğrafçılığı nedir? Stok fotoğrafçılığından nasıl para kazanılır ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Bu konulara değinmeye çalışacağım. O zaman başlayalım. Stok fotoğrafçılığı genellikle belirli kullanım alanları için lisanslanan tüm fotoğrafların tedariğidir. Firma ya da kişilerin, bireylerin istediği hizmetlere yönelik fotoğrafları büyük bir kütüphaneden, büyük bir depodan, stoktan satın alıp istediği her şekilde belli bir ücret ödeyerek kullanması demektir. Şimdi şöyle, 1920'li yıllarda aslında tarihi dayanan stok fotoğrafçılığı o dönemlerde makro ve mikro olmak üzere daha çok yaygındı. Gazete ve dergiler çok büyük fiyatlar ödeyerek aldığı fotoğrafların ardından stok fotoğraflarına, stok sektörüne yönelmeye başladılar. Çünkü neden? Burada daha ucuza, daha çok fotoğraf satın alabiliyorlardı. Ve bu sektör 1920'lerden günümüze kadar gittikçe büyüdü. Şimdi gerçekten çok inanılmaz küçük rakamlara pek çok fotoğraf satın almanız mümkün. Birincisi, herkes stok fotoğrafçısı olabilir. Fotoğraf çekmeyi seven, fotoğraf çekmekten keyif alan ve ek gelir elde edeyim ya da ben stok fotoğrafçısı olmak istiyorum diyen herkes stok fotoğrafçısı olabilir. Sadece bir takım şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlara ileride birazdan değineceğim. Ekipman veya bir takım kurallar gibi. Kimler alışveriş yapabilir? Gene aynı şekilde kişiler ihtiyaçlarına yönelik, örneğin bir internet sitesi açıyorsunuz ve herhangi bir fotoğraf satın almak istiyorsunuz. O zaman stok fotoğraf sitelerine uğramanız gerekiyor. Siz bir ücret ödeyerek ve çok cüzi rakamlarda bu ücretler, gerçekten bir ücret ödeyerek üyelik yapıyorsunuz. 10 fotoğraf bir arada veya tek fotoğraf şeklinde satın alımlar gerçekleştirebiliyorsunuz. Siz o fotoğrafı aldıktan sonra o fotoğrafla istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani isterseniz internet sitenizde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz bir kitabınızın kapak fotoğrafı olarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz billboard'a reklam afişi hazırlayabiliyorsunuz gibi. Aynı şekilde bunu düzenli olarak yapan firmalar da var. Ve bu firmalar gazeteler, dergiler dışında başka grafik tasarım firmaları olabilir, düğün dernek organizasyonu olabilir veya bir restoran sahibi olabilir. Gene aynı şekilde işini çok düzgün, literatürlere uygun olarak yapmak isteyen iş adamları veya alışveriş yapan insanlar bu şekilde bu sitelerden alışveriş gerçekleştirebiliyor. Stok fotoğrafçılığından para kazanılır mı? Evet, stok fotoğrafçılığından para kazanmak mümkün. Fakat şöyle bir şey var. Stok fotoğrafçılığından mütemadiyen, eğer çok düzenli fotoğraf çekmiyorsanız, eğer ayda düzenli olarak belirli günlerde belirli sayıda fotoğraflar siteye yükleyemiyorsanız sadece ek gelir olarak bir kazanç sağlayabilirsiniz. Bu çok değişken bir süreç. Çünkü hangi fotoğrafınızın ne kadar satılacağıyla ilgili bir sistem olduğu için kimisi 5 dolar kazanırken kimisi 20 dolar, kimisi 50 dolar, 100 dolara kadar aylık kazanç sağlayabiliyor. Bunun dışında eğer çok düzenli bir şekilde haftada birkaç defa fotoğraf yüklemeye ve çekmeye devam ederseniz, evet, o zaman bunu da gerçekten kendi hayatında ana iş olarak yapan insanlar mevcut. Bir de şöyle bir avantaj ve dezavantajdan bahsetmek istiyorum. Eski yıllarda stok fotoğrafçıları az olduğu için, yani bu stok fotoğraf sektörü henüz o kadar çok duyulmadığı için bir fotoğrafçının yüklediği fotoğraf, sallıyorum, 500 görüntüleme alıyorsa ve bu 500 görüntülemeden 30 defa satış sağlayabiliyorsa, şimdi o kadar büyük bir havuz oldu ki, yani siz düşünün ki günde 1 milyondan 2 milyondan siteye yüklenen fotoğraflardan bahsediyoruz. Belki daha bile fazla olabilir. Bunlar çok eski veriler, birkaç yıl öncesine ait. Hani şu an günde 3-5 milyon fotoğraf yüklendiğini düşünün siteye, stok sitesine, ve sizin etiketleri öyle doğru girmeniz ve üst sıralara çıkmanız gerekiyor ki, diyelim ki birisi ayakkabı arıyor, kırmızı bir ayakkabı arıyor ve kırmızı bayan ayakkabısı arıyor. Oraya kırmızı bayan ayakkabısı olarak yazdı etiketleri. Sizinki eğer bu şekilde girildiyse etiket
ve ne zaman hangi tarihte yüklediyseniz ve kaç defa satış olduysa bütün bunların dahilinde üst sıraya çıkacaktır. Şimdi buradan o zaman ne anlıyoruz? Siz stok fotoğrafçısı olmak istiyorsunuz. Fakat yenisiniz. Ama aynı zamanda da stok fotoğrafçı olan bir tanıdığınız var ve o daha uzun süredir bu işi yapıyor. Tabii ki de onun sizden daha çok kazanması mümkün. Çünkü şöyle bir şey var stok sitelerinde. Bir fotoğraftan ne kadar çok satış sağlanırsa aramalarda o fotoğraflar hep en üst sırada gözüküyor ve dolayısıyla bir kez daha satılma olasılığı çok yüksek oluyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunun dışında girdiğiniz etiketler çok önemli. Konunun dışında veya çok farklı etiketler girmemeniz gerekiyor. Düz bir şekilde fotoğrafa baktığınızda ne görüyorsanız, fotoğrafta ne alıyorsa, renginden şekline kadar, konumundan oradaki bir eşyanın ismine kadar, duruş şekline kadar, örneğin masanın arkasındaki ayakkabı gibi her şeyi etiket olarak girebilmeniz gerekiyor. Bunları doğru bir şekilde yaptığınızda fotoğraflarınız illaki satılacaktır. Peki stok fotoğraflarında en çok hangi fotoğraflar satılıyor? Şimdi bu çok büyük bir sektör olduğu için hani en çok sağlık ya da en çok siyasetle ilgili fotoğraflar satılıyor gibi bir şey söylemek mümkün değil. Fakat dönemsel olarak bunların yayınlandığı siteler var. En çok satış yapan ve en çok satan stok fotoğraflarını inceleyip oradan hangilerinin sıklıkla satıldığını görebilirsiniz. Ve özellikle de aslında amaç sizin para kazanmanız ya hani. Sizin kendi çektiğiniz fotoğraflar arasında en çok hangisi satıyor bunu analiz etmelisiniz. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Ben kendi fotoğraflarımın arasında en çok makro dediğimiz detay fotoğrafçıları ile ilgili fotoğrafların satıldığını gözlemledim. Bakın bu bir kelebek. Kelebeğin gözleri ölçeklenmiş, yakın çekim. Aynı şekilde bu pul biberlik. Onun delikleri ve burada kalmış tek bir pul biber tanesi. Makro fotoğraflar çok satılıyor. Gene göz, burada gördüğünüz gibi. Bunu da makro tüple çekmiştim. Bu da çok satılanlar arasında ve yemek. Şöyle göstereyim. Yemek fotoğrafları çok satılıyor. Bakın burada kırmızı yeşil biberler ve mantarlar var. Bunu bir tavanın içinde çekmiştim. Ve sonrasında dışarısına Photoshop'ta siyah fon uyguladım. Ana başlıklar bunlar. En çok hangi fotoğraflar satılıyor? Ve ne kadar zamanda bir yüklemeliyim? Bazı insanlar bana soruyorlar, fotoğraf çekmek için illa fotoğraf makinesi mi kullanmalıyım, cep telefonuyla da çekebilir miyim? Bunu ben de deniyorum şu an, açıkça söylemek gerekirse. Bir kısmını fotoğraf makinesiyle çektiğim fotoğraflardan yükleme yapıyorum. Bir kısmını da cep telefonumla çektiğim fotoğraflardan yükleme yapıyorum. Çok fark etmiyor. Hatta bir tane çok satanlar arasında yine arnika çiçeği fotoğrafı çekmiştim cep telefonuyla. Bir tane yavru arnika, bir tane büyük arnika yan yana duruyorlar. Çiçek sarı. En çok satan listemde gene o var en çok satanlar arasında. Onu cep telefonuna çekmiştim mesela ama hiç belli olmuyor bu tarz şeyler. Ama genellikle şöyle bir şey var. Siz eğer stok fotoğrafçısı olmak istiyorsanız gerçekten bence fotoğraf makinesiyle çekin derim. Çünkü şöyle bir şey de var. Çektiğiniz bütün fotoğraflar, yüklemeye çalıştığınız bütün fotoğraflar kabul edilmiyor. İşte belli kurallardan eğer geçmeye başarabilirseniz o zaman fotoğrafınız kabul ediliyor ve bir bekleme süreci başlıyorsunuz. Hemen satılmayabiliyor veya hiç satılmayabiliyor. O biraz da artık şans işi. Ve dediğim gibi artık bu sektör aşırı büyüdüğü için açıkçası çok daha eskiler daha çok kazanmaya başladı. Yeni üye olanlar biraz daha az kazanıyor. O şekilde ilerliyor. Çünkü düşünsenize mesela diyelim ki bir tane çiçek fotoğrafını geçen yıl 150 defa 25 centten sattınız diyelim. Şimdi bu yıl aynı çiçek ismi bir daha arandığında sizinki üst sırada çıkacak ve daha çok satılacak. Çünkü her gösterildiğinde satılma ihtimali artacak. Ama onun dışında başka yeni üye olan birinin çektiği arnika fotoğrafı bayağı bir aşağılarda kalacak. Ve belki sayfalara bakan kişi yorulacak, bir noktadan sonra vazgeçecek ve üst sıralarda gözüken fotoğraflardan alışveriş yapacak.
siteye üye olmanız ve bir takım sözleşmeleri imzalamanız gerekiyor. Şimdi her sitede farklı kurallar var. Ben Shutterstock'la çalışıyorum ve sadece onunla çalışıyorum. Pek çok site denedim. Dreamstone var, Envato var, Fotolia var, nedir efendime söyleyeyim, Adobe var, iStock var gibi pek çok stok fotoğraf siteleri var. Kimisinde uzun süre satış gerçekleştiremediğim için üyeliğimi sonlandırdım. Kimisine 3 yıl önce üyelik açmışım, hala kabul edilmedim. Kimisinde gene çok az bir şekilde kazanç sağladığım için direkt siteden ayrıldım. Bir tanesinde de maddelerde yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir detay vardı. Burada yayınlayacağınız fotoğrafları başka bir yerde kullanamazsınız gibi bir şey. Bunu da yapmak istemedim. Çünkü ben çektiğim fotoğrafları mütemadiyen yarışmalar olur, kendi özel kişisel sosyal medya hesaplarım olur veya farklı yerler olur. Kullanmak istiyorum. Çünkü kullanayım diye çekiyorum. Dolayısıyla birçok siteden bu şekilde elimi ayağımı çektim. Şu an Shutterstock'la yola devam ediyorum. Size önerebileceğim güzel bir sitedir. Aşırı derece mesela Adobe'un sitesi gibi inceleyip sık dokumuyorlar. Dolayısıyla para kazanmanız biraz daha kolay oluyor. Fotoğrafın kalitesi çok önemli. Düşük çözünürlüklü bir fotoğraf siteye yüklememeniz gerekiyor. Kural nedir? Birincisi Shutterstock diyor ki, aslında birçok sitede böyle ayrıca, sadece bazısında 5 megabayt kuralı var. Shutterstock'ta 4 megabayt kuralı var. Fotoğrafınızın bir kere öncelikle 4 megabayttan aşağı olmaması gerekiyor boyutunun. Aslında burada da biraz çözünürlükle ilgili bir el atmış oluyorlar bu kuralla. Olmalı da zaten. Çünkü ne kadar yüksek çözünürlükte fotoğraflar, ne kadar ışığı iyi kullandığınız fotoğraflar yüklerseniz kazançlarınız ve satışlarınız da o doğrultuda tabii ki de artacaktır. Aynı zamanda şu çok önemli bir nüans. Bu tarz siteler maalesef Türkçe kabul etmiyorlar. Yani siz gireceğiniz açıklamaya, gireceğiniz etiketlere mutlaka ama mutlaka İngilizce yazmanız gerekiyor. Az, öz, net olmanız gerekiyor. Benim en çok kullandığım sık taktiklerden birini söyleyeyim. Ben etiketleri o şekilde giriyorum. Şimdi ilk başta fotoğrafa şöyle bakıyorum, yükleyeceğim fotoğrafa. İçindeki renkleri bir kere mutlaka giriyorum. İşte doğa fotoğrafı mı çekmişim? Mesela gökyüzü mavi. Maviyi giriyorum. Blue, beyaz, white, yellow, fotoğraftaki bütün renkleri bir kere giriyorum. Ardından fotoğraftaki gördüğüm şeyleri tek tek giriyorum. Bulutlarsa sky, ağaçsa tree falan ne varsa giriyorum. Ondan sonra biraz daha yoğun etiketler girmeye başlıyorum. İşte nedir? Bulutlu hava gibi. İşte nedir? Yaprakları yere dökülmüş ağaç gibi. O şekilde böyle etiketleri dolduruyorum. Yaklaşık bir 50 etiket girebiliyorsunuz. Bunun dışında evde çekim yapmak istiyorsanız böyle küçük minik bir ışığa ihtiyacınız olacaktır. Buradan açılıyor. Şöyle göstereyim. Böyle buradan ayarlaması var. Başarılı bir ışık gayet. Minik minik. Bunun ayarınla oynayabiliyorsunuz. Böyle oyuncak gibi küçük, portatif, her yere taşınabilen bir ışık. Şurada yukarıda infoya linke girdim. Oradan bakabilirsiniz. Bu ışığı ben çok uygun fiyata almıştım bu arada. O linki yukarıya bırakıyorum. Oradan tıklayıp o videomu da izleyebilirsiniz. Işığı değerlendirmiştim, kalitesini, performansını. Şimdi tekrar konumuza geri dönecek olursak, evde küçük bir stüdyo kurabilirsiniz dedim. Dışarıda çekimler yapabilirsiniz ve aklınıza gelen her şeyi stok fotoğraf sitelerinde yayınlayabilirsiniz. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Diyelim ki sağlık fotoğrafı çekmeye karar verdiniz. En çok satılan sağlık fotoğrafı ile ilgili stok fotoğraflarını inceleyebilir ve aralarında olmayan şeyi bulmaya gayret edebilirsiniz. Yani örnek olarak sağlıktan değil ama ben call center'lardan bir tane örnek vereceğim. Herkesin kafasında bilinçaltına kazınmış bir tane call center, bir abla fotoğrafı vardır. Hani şurasından şöyle kulaklığı gelir. Mikrofonu gelir şu hizadan. Kafasında kulaklık vardır ve gülümsüyordur. Bembeyaz inci gibi dişleri vardır. Bu call center, bu tarz fotoğraflar call center firmalarında, firmaların bize arayın, iletişim kısımlarında mesaj gönderin, canlı destek gibi bölümlerinde yer alır.
Belki de en çok rastladığımız stok fotoğraflarından bir tanesi budur. Ya da kış aylarında pek çok dergide, gazetede surat görmeyiz. Bir tane el, elinde mendil, burnunu siliyor gibi böyle grip fotoğrafı. Yani bu tip şeyler mesela çok satılıyor. Evet, sağlık sektörüyle ya da işte diğer iletişim sektörüyle ilgili alanlarda. Fakat bir de şöyle bir şey var. Çok satılan dışında bir de o alanla ilgili satılmayan bir kare, kadraj yakalayabilirseniz şayet onun da satılma olasılığı yüksek olacaktır. Yeni üyelik yapmış olsanız bile. Çünkü bazen firmalar hep aynı tarzda satılan ürünlerin haricinde farklı bir bakış açısı istiyorlar. Dediğim gibi ben makro fotoğraf çekmekten çok zevk alıyorum. Detayları yakalamak çok hoşuma gidiyor. Ama siz daha farklı, geniş bir açıdan farklı bir kadraj yakaladığınızda bunu da stok fotoğraflarınız arasına eklemeye çekinmeyin. Veya bu tarz yok gibi düşünmeyin. Siz çekin ve yüklemeye başlayın. Bana en çok bir de bunu soruyorlar. Yani ne çekeceğiz? Ne çekerseniz çekin diyorum. İstediğinizi çekin. Hani uçsuz bucaksız bir dünya. Şimdi eğer çok ciddi fotoğraflar yapıp böyle para aşırı derecede kazanmak istiyorum diyorsanız deli gibi kafa patlatıp dediğim gibi en çok satanlar listesini araştırıp inceleyip sektörlere yönelik çalışmanız gerekiyor. Örneğin eğitim sektörü. Bu ay neler satılmış? Aralarında olmayan ne? Ben bunu bir çekeyim gibi. Ya da tamamen keyif için ve keyiflendikçe de para kazanmak, para kazandıkça keyiflenmek, böyle bir döngünün içinde var olmak için ise kendi içinizden gelen yaratıcılığınızı ön plana çıkarabileceğinize inandığınız alanlarını tercih etmenizi öneririm. Zaten hobi gibi başlayıp sonra para kazandıkça, para kazandığınızı gördükçe bu sektöre yönelmeniz mümkün. Ama ilk başta bir deneyin derim. Ne çekebilirsiniz? Baş parmağınızdaki detaylardan, ben makro seviyorum ya, hep oradan giriyorum. Baş parmağınızdaki, derinizdeki detaylardan tutun da bir tabağın içindeki pastadan, sokakta ağlayan bir çocuktan, yerde yuvarlanan bir bilyeye kadar her şeyi çekebilirsiniz. Ama tabii en çok sektörlerin işine yarayan şeyleri çekmeniz size daha çok para getirecektir. 4 MB'dan yüksek bir fotoğrafı yüklediniz. Doğru etiketlere girdiniz. Bekliyorsunuz. 2 gün sonra size bildirim geldi. Fotoğrafınız reddedildi. Neden? Şimdi böyle şeyler olabiliyor. Ben mesela 10 tane fotoğraf yüklüyorum. Bazen 3 tanesi kabul ediliyor. 7 tanesi red diyor. Bazen de 10 tanesi birden kabul ediliyor. Bazen 9'u kabul ediliyor. Bir tanesi red diyor. Bunun birçok sebebi var. En önemli sebeplerinden bir tanesi stok fotoğraflarınızda yüzü gözüken herhangi birini kullanıyorsanız bu kendi birinci dereceden kan bağınız olan akrabanız dahi olsa model izni imzalatmanız gerekiyor. Bunlar sitede mevcut. Bunları indirip bilgisayarınıza imzalatıp tekrardan geri yüklüyorsunuz. Böyle bir sistem var. Yani fotoğraflarınızda birinci dereceden kan bağınız olan birini, eşinizi, ablanızı, annenizi, dostunuzu bile kullansanız mutlaka onlara model izni imzalatmanız gerekiyor. Bunu fotoğrafla beraber yüklemediğinizde o fotoğraf red yiyebiliyor, kabul edilmiyor. İkincisi, özel bir mülkte çekim yapıyorsanız, özel bir şahsın arabasının önünde fotoğraf çekiyorsanız ya da bir dövme örneğin varsa fotoğrafınızda gene bunların hepsi için izin imzalatmanız gerekiyor. Dövme fotoğraflarınızda dövmecinin imzası olması gerekiyor tasarımla ilgili olduğu için. Aynı şekilde birinin arabasının, aracının önünde eski klasik bir araba diyelim ki fotoğraf çektiriyorsanız o arabaya ait kişinin imzasının olması, rızasının olması gerekiyor. Bunları yaptınız, gene fotoğrafınız reddedildi. Peki neden? Neden olabilir? Açıklamaya fotoğrafla ilgili öz ve net cümleler girmemiş olabilirsiniz. Bunları yaptınız. Bunun dışında kategorileri doğru girmeniz gerekiyor. Nedir? Yemekse eğer yemek fotoğrafı çektiyseniz yiyecek ve içecek kategorisine girmelisiniz. Yanda zaten yazıyor kategori kısmında. Örneğin manzarada bir fotoğraf çektiyseniz manzara kategorisine girmelisiniz. Bunları doğru yapmanız gerekiyor. Bunları da doğru yaptınız fakat fotoğrafınız gene de kabul edilmedi. Neden? Şöyle bir şey olabilir. Fotoğrafınız çok fazla photoshoplanmış, filtrelenmiş olabilir. Stok
Stok fotoğraf siteleri çok fazla oynanmış fotoğrafları kabul etmiyorlar. Şu ölçüde kabul etmiyorlar: anlaşılabilirliğini yitirmediği, görsel detaylar bozulmadığı sürece. Bu ne demek? Mümkün olduğu kadar düzeltebilirsiniz fotoğrafı. Yani örneğin bir tane bardak fotoğrafı çekiyorsunuz. Burada lekeler var üzerinde diyelim. Tabii ki de bu lekeleri götürmek için Photoshop yapabilirsiniz. Işık mı yansımış? Burada bir patlama mı gerçekleşmiş? O ışığı biraz yumuşatmak için gene Photoshop kullanabilirsiniz. Siyahın rengi hoşunuza gitmedi, siyahı daha koyu bir siyaha döndürebilirsiniz. Ama çok ciddi filtrelerle oynadığınızda, fotoğrafın ana hat renklerini, kontrastını bozduğunuzda site fotoğrafınızı kabul etmeyecektir. Ya da çok çözünürlüğü bozuk, grenliyse veya odak kaydıysa, yamuk çekimler yapıyorsanız, kadrajı doğru oturtamıyorsanız gene fotoğrafınız kabul edilmeyecektir. Bunlara dikkat ettiğiniz zaman fotoğrafınız kabul ediliyor ve ondan sonra bir bekleme süresi var. Bekliyorsunuz satış olsun diye ve siz o sürede durmayıp tekrar fotoğraf çekin. Önerim size bu. Çektikçe yükleyin, çektikçe yükleyin. Bunlar dışında başka bir fotoğraf yükleme kuralı daha bitiyor vereceğim size. Çok kalabalık bir yerdesiniz. Akın akın insan seli ve orada fotoğraf çekmek istiyorsunuz. Fotoğraf çektiniz, çok güzel bir parktan görüntü. Fakat burada insanların suratı gözüküyor değil mi? Bunu nasıl yükleyeceksiniz? Suratı gözüken, çünkü ne demiştik? Suratı gözüken her model için izne ihtiyacınız var. Şimdi parkta gördüğünüz yaşlı bir ablayı gidip ufak bir çocuğa "ya bana imza verir misin kardeş" denmez değil mi? Orada çok fazla insan olduğundan ötürü. Böyle bir durumda ben direkt journalist kategorisini işaretliyorum. O takdirde fotoğraflarınız kabul ediliyor. Şöyle bir şey var. Bu fotoğrafı ekstra olaraktan açıklama kısmına tarih ve fotoğrafı çektiğiniz yeri belirtmeniz gerekiyor. Sonra iki nokta üst üste koyup açıklamayı yazıyorsunuz. İşte parkta insanlar oturuyordu, hava güneşliydi gibi. Bunu ondan sonra paylaşıyorsunuz, yüklüyorsunuz siteye. Ve bu gazetecilik kimliği altında habersel niteliği taşıyan bir fotoğraf olduğu için dergiler, gazeteler bunu bir oranın, diyelim ki Kadıköy'de meydanı çektiniz. Bunu gene kullanabilecekleri için bu şekilde siteler kabul ediyor ve siz de yükleyebiliyorsunuz. Yani kalabalık ortamlar için model izni alma gereksinimi biraz burada bu şekilde yükleme yaparsanız konunun dışında kalıyor. O şekilde anlatmak istedim. Ama tabii her zaman olmaz. Yani 3 modelle bir fotoğraf çekecekseniz üçünün de imzası olması gerekiyor. Fotoğraflarınızı daha çok satmak adına şöyle bir yöntem bulunuyor stok sitelerinde. Büyük firmalarla ya da arkadaş çevrenizle, fotoğraf alışverişi yapan tanıdıklarınızla, bu tip işlerde çalışan dostlarınızla, yakınlarınızla ya da bir şekilde bunları forumlara yayarak, bir şekilde kendi reklamınızı yaparak iş ortaklığı yapmanız mümkün. Bazı firmalar sizi takibe alıyor ve sizi takip ettikçe sizin kazançlarınıza da bu ek gelir olarak yansıyor. Küçük küçük oynamalar olsa da tekrardan belirttiğim gibi dolar üzerinden ödemeler aldığınız için bu Türk parasına vurulduğunda, Türk lirasına vurulduğunda gerçekten güzel rakamlar elde edebiliyorsunuz. Bunun için mümkün olduğunca kendi stok fotoğraflarınızın bulunduğu linki yaymanız gerekiyor. Özellikle Shutterstock şöyle bir imkan sağlıyor. Bu linki size ekstradan farklı bir link olarak veriyor. Ve bu siteden girip üyelik yapanlar olduğu vakit ya da firmalar o linkten tıklayıp sizinle iletişim kurduğu vakit, sizin fotoğraflarınızı satın aldığı vakit size fiyatlar biraz daha farklı ve biraz daha yüksek bir şekilde yansıyor. Ben de bu videonun altına açıklama kısmına kendi linkimi bırakacağım. Orada benim Shutterstock profilimi görebilir ve oradan fotoğraf almak isteyenler fotoğraf alabilir. Firma sahibiyseniz takip edebilirsiniz. Siz adımları birebir temiz bir şekilde uyguladığınızda illaki fotoğraflarınız satılıyor ve düzenli bir şekilde bunu yaptığınızda bir yıl, bakın her işte olduğu gibi bir yıl sonra fotoğraflarınız daha da çok satılmaya başlıyor. Çünkü neden? Fotoğraflarınız satıldıkça daha çok üst sıralara çıkıyor. Satışı olan fotoğraflar arasından bu sefer seçilmeye başlıyor fotoğraflarınız. Bir daha satılıyor ve tekrar böyle bir döngü içerisine girmiş oluyorsunuz. Her yıl aynı fotoğrafınızın biraz daha fazla satılacağını söyleyebilirim.
Şu çok ciddi bir mesele. Bir ayda ne kadar kazanırım stok fotoğrafından gibi bir soru yok. Çünkü bunu söylemek mümkün değil. Bir bakarsınız ki dediğim gibi bir ay 100 dolar kazanmışsınız, öteki ay 5 dolar kazanmışsınız. Hani bunu kestirmek gerçekten mümkün değil. Çünkü hangi fotoğrafın ne zaman satılacağı, hangi firmanın hangi fotoğrafınızı beğeneceği hiç belli olmuyor. Belli bir noktaya kadar fotoğraf başına 0,25 cent ödüyorlar. Bu da aşağı yukarı ne kadar yapıyor? Şu anki herhalde doları baz alırsak 1-1,5-2 lira o civarlarda bir şey yapıyor. Ama belli bir kazanç seviyesine ulaştıktan sonra bu ödenen para artıyor fotoğraf başına. Aynı zamanda hizmete amaca yönelik fotoğrafların ebatları, çözünürlükleri, büyüklükleri veya bir takım firmaların gerçekleştirdiği üyelikler, anlaşmalar da çok önemli. Ona göre de farklı ödemeler alıyorsunuz. Mesela bazen ben açıyorum, bakıyorum 9,5 dolardan bir fotoğrafım satılmış. 10 dolardan bir fotoğrafım satılmış değil mi? Bugün mesela bu güzel bir para. Dolar bazında 60 liraya yakın bir para yapıyor bir fotoğraftan. Ya da bazen bakıyorum 2 dolardan satılmış, bazen 7 dolardan satılmış. Yani bunu hiçbir zaman kestiremiyorsunuz ne kadardan satılacağını. Ama damlaya damlaya göl olur hesabı. Orada havuzda paranız birikiyor. Ve minimum 50 dolar olmak kaydıyla 100 dolar olduğunda, 200 dolar olduğunda siz istediğiniz zaman bunu kendi bankanıza transfer yapabiliyorsunuz. Tabii ki de yabancı aracı firmalarla çalışarak. Önceden PayPal ödemesi vardı. Maalesef PayPal çekilince hiç hoş olmadı ama gene de Skrill gibi, Payoneer gibi bir takım firmalarla devam edebilirsiniz ödemeleri almanıza. Ödemelerde de biraz düşüş oluyor. Görünce şaşırmayın. Çünkü Merkez Banka ile ilgili kur değişimi vesaire kesilen komisyonlar iniyor. Diyelim ki 100 dolar kazandınız siz. Size 70 dolar, 80 dolar gibi bir ödeme geliyor. 250-300 dolar kazandınız. 220-230 dolar gibi bir ödeme alıyorsunuz. Bunu bu şekilde düşünün. Yani birebir %100 kazancınızın hepsi maalesef ki yatmıyor. PayPal olsaydı yatacaktı ama artık öyle bir şey mümkün değil. Videomuzun sonuna geldik. Özetleyecek olursak, eğer stok fotoğrafçısı olmak istiyorsanız her işte olduğu gibi biraz emek vermeniz ve detayları iyi, dikkatli bir şekilde incelemeniz, adım adım ilerlemeniz gerekiyor. Güzel bir ekipman elde edin. İlk başta fotoğraf makinesi seçmekle işe başlayabilirsiniz. Hani bana hangi fotoğraf makinesini almalıyım gibi bir soruyla gelmeyin. Çünkü herhangi bir fotoğraf makinesiyle stok fotoğrafı çekmeniz mümkün. Önemli olan konuyu net bir şekilde aktarıyor olmanız ve çözünürlüğün yüksek olması. Renklerin doğruya yakın veya doğru renkleri vermesi ki bu ancak Photoshop'la mümkün olabiliyor artık günümüzde dijital fotoğraf makineleri kullanıldığı için. Bunun dışında geri kalan bütün maddeleri, sözleşmeleri yerine getirdiğinizde siteyle ilgili olarak tek tek fotoğrafları yüklüyorsunuz ve sonra bekleme sürecine geçiyorsunuz. Fotoğraflarınız yavaş yavaş satılıyor ve siz de oturduğunuz yerden para kazanmaya başlıyorsunuz. Dediğim gibi yemek, makro, portre fotoğrafları çok fazla satılıyor. En çok food styling biliyorsunuz bu dönemde aslında sadece fotoğrafçılıkta değil pek çok bir alanda önemli. Bir restorana gittiğinizde bir yemeğin food style'ına çok önem veriyorsunuz. Sonuçta para ödüyorsunuz ve güzel bir sunum istiyorsunuz. Aynı şekilde firmalar da satın alacağı fotoğraflarda, yemek fotoğraflarında çok ciddi bir şekilde bu düzeni istiyorlar. O süsleme sanatını, renklerin uyumunu çok ciddi şekilde ayarlamış olmanız, ışığı doğru biçimde kullanmış olmanız gerekiyor. Bunun dışında eğer yeni başlıyorsanız çiçek, hayvan fotoğraflarına yönelin ben derim. Yemek fotoğraflarına yönelin derim. Çünkü gerçekten bunların piyasası çok büyük. Siz de biliyorsunuz. Bir sürü restoranlar zinciri var. Bir sürü gazetelerde, dergilerde, internette bir sürü sektör var. Çiçek fotoğrafı, böcek fotoğrafı koyan. Hani bu çok yaygın ve sağlık eğitim de aynı şekilde bu şekilde ilerliyor. Bunlara yönelebilirsiniz. Beklemeniz gerekiyor. Başka yapacağınız hiçbir şey yok. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer içeriğimden memnun kaldıysanız ve kafanızdaki sorulara bir nebze de olsa cevaplar bulduysanız lütfen videonun sol altında bulunan like simgesinden videomu beğenmeyi ve sağ köşede aşağıda gene bulunan abone ol tuşundan kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.